Merhaba çocuklar. Bugün sizi dağların arasında saklı bir köye götüreceğim. Bu köyde parlayan bir kafa, sevgi dolu bir yürek ve dört ayaklı çok özel bir dost var. Hazırsanız Ahmet'le Karakaş'ın sıcacık dostluğuna doğru yola çıkıyoruz. Ahmet ve eşeği Karakaş. Bir varmış bir yokmuş, dağların arasında, derelerin şırıl şırıl aktığı, sabahın erken saatlerinde horozların ötüşüyle uyanan, çocukların toprak yollarda yalın ayak koştuğu şirin mi, şirin bir köy varmış. Bu köyün adı Gülbahar'mış. Gülbahar'da herkes birbirini tanır, kimse selam vermeden yanından geçmezmiş. Bu köyde yaşayan, herkesin çok sevdiği bir çocuk varmış. Adı Ahmet'miş. Ahmet diğer çocuklardan biraz farklıymış. Çünkü başında hiç saç yokmuş. Parlak, kel kafası güneş ışığını yansıtır, adeta küçük bir fener gibi parıldarmış. Köydekiler ona sevgiyle Kel Ahmet dermiş. Ahmet ise bu lakabı hiç umursamaz. Hatta gururla söylermiş. Benim kafam yıldız gibi parlıyor. Geceleri köyün feneri olurum. Ahmet çok zeki, yardımsever ve iyi kalpli bir çocukmuş. Ama onun en değerli dostu dört ayaklıymış. Eşeği Karakaş. Karakaş'ın tüyleri griymiş, gözlerinin üzerinde siyah, kocaman kaşları varmış. Tıpkı adındaki gibi. Karakaş'a bakınca insanın içi huzur dolarmış. Ahmet'le Karakaş çocukluktan beri ayrılmaz bir ikiliymiş. Ahmet'in canı sıkıldığında Karakaş onu neşelendirir. Karakaş huysuzlandığında ise Ahmet başını okşayıp kulağına şarkılar fısıldarmış. Köydekiler onların bu dostluğuna hayran kalır. Tarlaya birlikte gider, odun toplar. Hatta Ahmet bazen okula Karakaş'ın sırtında gidermiş. Bir yaz sabahı, güneş yeni doğmuşken Ahmet annesinden izin almış, Karakaş'ı yanına alıp köyün dışındaki büyük çayırlara gitmiş. Yanına annesinin hazırladığı sepeti de almış. İçinde sıcak bazlama, beyaz peynir ve birkaç dut varmış. Yolda yürürken şarkılar söyleyip eğlenmişler. Ahmet melodiler uydurur, Karakaş kuyruğunu sallar. Bazen de iyi ya diye eşlik edermiş. Çayıra vardıklarında Karakaş birden durmuş. Ahmet merakla sormuş. Ne oldu Karakaş? Yorulmadın değil mi? Karakaş burnunu bir tarafa çevirip bir ağacın altına doğru yürümüş. Orada küçük bir tavşan titriyormuş. Ayağına diken batmış, kan akıyormuş. Ahmet hemen sepetinden mendil çıkarıp dere suyuyla tavşanın yarasını nazikçe temizlemiş, sonra dikkatlice sarmış. Tavşan gözleri dolu dolu Ahmet'e bakmış. Karakaş da kafasını eğip tavşanın kulağına dokunmuş, sanki korkma, buradayız dermiş gibi. Bir süre sonra tavşan sıçrayarak ormana doğru koşmuş. Ama gitmeden önce bir kere daha dönüp Ahmet'e bakmış. O bakışta teşekkür, sevgi ve minnettarlık varmış. Öğleden sonra köye döndüklerinde Fatma nine onları görmüş. Elinde örgü işi, gözlerinde gözlük, yüzünde sıcak bir gülümsemeyle demiş ki, Ahmet oğlum, sen kel kafanla sadece güneşi değil, insanların içini de aydınlatıyorsun. Bu eşekle gönlünüz bir olmuş. Ahmet utansa da gülümsemiş. Karakaş yine iyi ya diye cevap vermiş. Sanki evet biz biriz der gibi. O gece ay gökyüzünde parıldarken Ahmet ile Karakaş samanların üstünde uzanmışlar. Ahmet Karakaş'a sarılıp kalp atışlarını dinlemiş. Sonra pıtırcık sesiyle "Sen benim kardeşimsin Karakaş. Et ve kemikten olmayabilirsin ama candan canımsın." demiş. Karakaş kısa bir "İyi ya" sesi çıkarıp gözlerini kapatmış, derin bir uykuya dalmış. O gece yıldızlar daha parlak, ay daha yakınmış. Zaman geçtikçe Ahmet'le Karakaş köyün kahramanları olmuş. Kim ihtiyaç duyarsa onlar hemen oradaymış. Bahçesine su lazım olanın yanına koşar, evi taşınanların yüklerini taşır, okulun çatısı yıkılınca ilk yardım eden Karakaş olurmuş. Sırtında kiremitleri taşıyıp ustaya yardım edermiş. Ahmet sık sık dermiş ki, Karakaş eşek değil, insan gibi. Konuşmaz belki ama bir bakışıyla insanı anlar. Bir gün köy muhtarı, Ahmet, senin Karakaş ile olan dostluğun bize sabrı, sevgiyi ve iyiliği öğretti, demiş. Bunun üzerine köy meydanına bir tabela asılmış.
Gerçek dostluk saçta değil, kafada değil, gönüldedir. Ahmet ve Karakaş'tan ilhamla o gün Ahmet gururla Karakaş'a sarılmış, başını onun boynuna yaslamış, gözlerini kapatıp iç çekmiş. Çünkü biliyormuş ki bir dostun varsa dünyada başka hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. İşte böyle çocuklar. Ahmet'le Karakaş bize gösterdi ki gerçek dostluk saçta değil, kafada değil, gönüldedir. Unutmayın, bir dostunuz varsa dünya daha güzel bir yer olur. Bir başka masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.